Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle birlikte tavuk zincirlerinde yapılan tavuk tenderslardan yapıyoruz. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçelim. Bugün hep birlikte çıtır tavuk yapıyoruz. Bunun için tavuklarımı şöyle uzun şeritler halinde jülyen şekilde doğradım. 750 gram tavuk kullandım. Kemiksiz ve bir kabıma alıyorum. Üzerine şöyle 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Marinem için 1 yemek kaşığı limon suyu ilave ediyorum. Tuz ve karabiberim var. Tuz ve karabiberimi ilave ediyorum marineme. Tüm malzememi karıştırıyorum, marine malzememi ve tavuklarımı 1 saat bu marinenin içerisinde bekletiyorum. Haydi biz 1 saat buzdolabında beklemeye şimdi. Tarifimizin tempura harcı için 1 su bardağı yani 100 gram un kullanıyorum. Şöyle yarım su bardağı mısır nişastam var yani 50 gram. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz ve 1 şişe buz gibi maden suyu. Maden suyunun soğuk olması önemli. Şimdi tüm tempura malzemelerimi karıştırıyorum. İsteyen sarımsak tozu da ilave edebilir. Şöyle iyice homojen bir karışım kıvam alana kadar tüm malzememi karıştırıyorum. Tarifimizi tavuklarımızı bulayacağımız kuru karışım hazırlıyoruz. Bunun için 1,5 su bardağı un kullanacağım. Şu bir. Şöyle buçuk. Şöyle 2 yemek kaşığı mısır unu ilave edeceğim. Ve 2. kaşık. Ve yine tuz, karabiber ve kırmızı toz biberimi ilave edip kuru karışımımı da karıştırıyorum. Şöyle 1 kaşığım yardımıyla tüm kuru malzemeleri birbiriyle karıştırıyorum. Burada isterseniz cornflakes, cips gibi dış kaplayıcı ürünlerde kullanabilirsiniz. Hatta benim çocuklarım cipsli istedi ama ben biraz sağlığa zararlı diye bu şekilde kaplayacağım bugün. Buzdolabında beklettiğimiz tavuklarımı çıkarttım. Şimdi sırasıyla ilk önce tempura sosumuza tavuklarımızı bulayacağız. Bu sıralama önemli. Bir kaşığımız yardımıyla veya elimiz yardımıyla sosumuzun tavuklarımızın her yerine bulaşmasını istiyoruz. İyice sosa buladığımız tavuklarımızı şimdi kuru karışımımızın içerisine alıyoruz. Bir kaşığımız veya elimiz yardımıyla her yerini unluyoruz tavuklarımız. Bütün tavuklarımıza şimdi aynı işlemi uyguluyoruz. Önce tempuraya, daha sonra kuru karışıma buladığımız tavuklarımızı haydi hep birlikte pişirme işlemine geçelim. Yağımın içerisine şimdi bir tane şöyle tavuk parçası bırakarak kızgınlık derecesini ölçeceğim. Etrafında köpürcükler oluşmaya başlayınca diğer tavuklarımı da tavamın içerisine koyacağım. Şimdi gördüğünüz üzere yağım kızdı. Artık bütün tavuklarımı yağımın içerisine atarak kızartacağım. Ve bu tarif çok az yağ çekecek. Neredeyse hiç yağ çekmeyecek, biliyor musunuz? Dış kaplamasından dolayı.
Şimdi şöyle tavuklarımın arka yüzeyini de çeviriyorum. Böyle önlü arkalı tavuklarımızı iyice kızarana kadar çevire çevire pişiriyoruz. Altın sarısı bir renk almalarını istiyoruz. Bu tavuklar yediğiniz en çıtır tavuklar olacak. İddia ediyorum. Çıtır tavuklarımız pişti, servise hazır. Yediğiniz en lezzetli, en çıtır tavuk olabilir kendileri. Ve hep birlikte bir tanesinin şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin.